Robotlar enteresan hikayesi olan bir film. 1928-2005 yılları arasında yaşamış yazar Robert Sheckley'nin kısa hikayesinden uyarlanmış. Türkiye'de Yapay Sevgilim adıyla oynayan, orijinal adı Robotlar olan film oldukça mizahi bir başlangıç yapıyor. Sorry, I wasn't looking where I was going. Are you okay? Yeah, fine. Thanks, bye. It's my fault. Let me help you up. I'm Elaine. Yakın gelecekte bütün temel hizmetleri robotlar yapmaktadır. Ama bir de bize tıpatıp benzeyen ve bizimle neredeyse aynı özellikleri taşıyan androidler vardır ki kullanımları yasaklanmıştır. Ama kaçak kullanımlar söz konusudur. Eğer tespit edilirse ciddi bir hapis cezası sizi beklemektedir. 10 years ago, we created the robots who now do the tasks Americans once did. Thomas Newton was today sentenced to 28 years after he had an illegal robot double of himself. You hear that, robot? Yes, Charles. We need to be more careful. Zengin bir kadın avcısı olan Charles her işini androidine yaptırmaktadır. Android dışarıda, Android iş yerinde çalışmaktadır, Android kadınlarla tanışmaktadır, onlarla randevulara çıkmaktadır. Android'i tüm bunları yaparken Charles evde oturmaktadır. Android eve geldiğinde Charles dışarı çıkmaktadır. Ne zamanlar dışarı çıkar? Çünkü kadınlarla tanıştıktan sonra onlarla özel bir gece geçirilecekse Charles devreye girip bütün o aşamaları Android yaptığı için rahat rahat kadına gitmektedir. Elaine ise tam bir servet avcısıdır. O da erkeklerle tanışır ve onlara pahalı hediyeler aldırtır. Erkekler onunla özel bir akşam geçirmek istediklerinde ise androidini devreye sokar. Peki kadın avcısı Charles'la servet avcısı Elaine karşılaşırsa ne olur? İkisinin androidi karşılaştığında androidler birbirine aşık olur, kaçarlar ve onlar androidlerin peşine düşer. C2, where are you? E2 and I are running away together. Please don't try to stop us. What are we gonna do? We're gonna have to work together and track them down. I have a slight trust issue with you. Well, maybe I have a slight trust issue with you as well. Oldukça ilginç bir hikaye. Çünkü androidler de giderek gelişmekte ve buna duygusal kanalları da dahildir. Filmin ilk yarısı oldukça zeki bir mizah içeriyor. Fakat ikinci yarıdan itibaren iş biraz kaçıp kovalamacaya döndüğü için daha basitleşiyor. Dolayısıyla ilk yarıdaki lezzeti alamıyorsunuz. En azından ben alamadım. Filmin iki yönetmeni var. Biri Danimarkalı Kasper Christensen. Diğeri ise iki Borat filmiyle uyarlama senaryo dalında 2 kez Oscar adayı olan Anthony Hopkins. Aslında onun adını gördüğümde bu filmde çok güleceğimi düşündüm. Nitekim filmin başlangıcında öyle de oldu. They've completely stolen our lives. That's cringe. Oh, so cheesy. We need to set a trap. We need to hurry. Holy Başrolde de kimyaları bana göre tuhaf biçimde birbirini tutmayan ama yine de yakın hissettiğiniz iki isim var. Elaine'de dramatik rollerde olduğu gibi komedide de çok nüanslı oyunculuğuyla öne çıkan Shailene Woodley, Charles'ta da İngiliz stand-up komedyeni Jack Whitehall. E2 and C2 really have fallen in love. Who knows what they're capable of? Whoever made them, they need to help us. We're not in the clear, but I managed to locate them. But we have to find them and destroy them. I beg your pardon? Wait. I need to pee and throw up. Possibly kill myself. Where's your bathroom? Really? Robotlar artık hayatımızda. Bir sonraki aşamasında da uygarlığımızı ele geçireceklerine dair çok karamsar filmler seyretmeye devam ediyoruz. Bu farklı açıdan bakan bir film. Filmde ilginç olan bir nokta var ki onu özellikle vurgulamak istiyorum. Androidlerin özgür olduğu ülke hangisi? Meksika. Günümüzde Meksika'dan ABD'ye binlerce kişi geçmeye çalışırken bu filmde androidler Meksika'ya geçmeye çalışıyorlar. Sonuç itibariyle Yapay Sevgilim ortalama bir film ama seyrederken keyif alabilirsiniz. Don't say anything, okay? Let me do the talking. Okay. You know why I stopped you? Mass murder. Charles.